Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler, ay burcu ikizler olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili ikizler burcu. Bakalım 9 gün içinde seni neler bekliyor? 22 ve 23 Şubat sonrası için alın arkadaşlar. Hani ben 9 güne niyet ettim ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren hani mutlaka alman gereken bir mesaj olabilir. Peki bakalım, burada yaşanılmış bir sağlık konusundan bahsediyor. Bazılarınız için halen devam ediyor olabilir arkadaşlar. Burada bir değersizlik duygusu var. Maddi manevi dibi gördüm. Kendimi değersiz hissediyorum, yetersiz hissediyorum. İç sesin özellikle seni gerçekten çok rahatsız ediyor olabilir. Burada şimdi hislerin çok kuvvetli. Yani bir taraftan özgürleşmek, hayatının siyahtan beyaza doğru geçmesiyle ilgili çok güzel bir süreçten bahseder ama İçten içe çalıştırdığın bir değersizlik duygusundan da bahsediyor ve burada hani kılıç dörtlüsüyle birlikte sürekli bir düşünüyorsun. Ne yapsam da acaba buradan çıksam, ne yapsam da acaba çözüm noktasına ulaşsam dediğin bir durum var sevgili ikizler burcu. Bakalım, burada artık pintilik çalıştırmak senin için çok önemli olacak ve diyorsun ki ben artık sevdiklerime, değerlerime, aileme, maddi manevi sahip çıkma noktasına geçiş yapacağım diyorsun. Ve burada çözüm aradığın, bir türlü çözüm bulamadığın konuyla ilgili artık bir çözüm gelecek. Ve pek çoğunuz arkadaşlar önümüzdeki 10 yılı, bakın 10 yılı, 9-10 yılı garanti altına alabileceğiniz bir sürece doğru geçiş yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. Ve burada artık keyfe gelmek vardır. Yani şu geçişte ben ne aldım biliyor musun? En başta söylediğim şeyleri unutma. Artık burada hani şöyle bir durum var. Elimden geleni yaptım. Olmuyorsa bırak. Ben ona söylemem gerekeni söyledim. Olmuyorsa çok fazla kafanı yorma. İşte atıyorum, çocuğun var, çocuğun sana geliyor. Mesela onu da nasihat verebilirsin. Çocuğun sana geliyor. İşte o bana şunu yaptı, bana bunu yaptı ya da işte bu insan böyle bir terbiyesizlik yaptı. Bırak, sen elinden geleni yap. Olmuyorsa bırak. Hani çok fazla kafanı takma, çok fazla bak. Hem sen kafanı takmıyorsun hem de aileni bir rahatlatmayla ilgili. Aile gibi gördüklerini, sevdiklerini, değer verdiklerini rahatlatmayla ilgili bir durum var. Ve burada bir keyif çatma durumları vardır arkadaşlar. Kupa dörtlüsü, şöyle bir bakalım. Şimdi burada sevgili ikizler burcu, tabii kartların hepsini açıp iyice bir toparlama yapacağım. En sonunda da sana kart çektireceğim ikizler burcu. Bakalım senin seçtiğin enerji ne olacak, bunu çok merak ediyorum. Burada bak, o kadar kısmetli bir süreç ki arkadaşlar. Yani burada bir keyif var. Sanatla ilgili işler yapan arkadaşlarım, insanlarla ilgili işler yapan arkadaşlarım, sahne sanatları, gösterim, sergiler, seminerler, workshoplar, tanıtım, sunum, satış, özellikle bu alanlarla ilgili işler yapan arkadaşlarım, burada çok güzel bir alternatif, çok güzel bir yöntem, çok güzel bir fırsat çıkabileceğinden bahsediyor senin için. Fakat burada kupa dörtlüsü arkadaşlar, bu koçlarda kendisini atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bir burçta direkt atmıştı kendisini. Burada kupa dörtlüsü, sen böyle küsmüşsün oturuyorsun sevgili ikizler burcu. Hani fırsatları göremediğini görüyorum ben senin burada. Lütfen bunları çok iyi değerlendir. Yani örneğin işte işler gitmiyor, işler kesat diyebilirsin. Halbuki mesela her şey online'dır. Çatır çatır reklam yapman gerekiyordur. Kendini göstermen gerekiyordur, ürünü tanıtman gerekiyordur. Çok küçük bir örnek veriyorum sadece arkadaşlar. Burada bak, diyor ki sistem tarafından o kadar çok şanslı ve o kadar çok bereketli bir sürece geçiş yapıyorsun ki aile gibi gördüğün ve ailem dediğin kişileri de mutlu etmek var burada. Ama fırsatları göremiyorsun. Burada bir yükselmek vardır arkadaşlar. Hayatınla ilgili alma verme dengesinin sağlanmasıyla ilgili. Sana bilgi, zaten direkt Azize ile başladık yani. Azize'yi saatlerce anlatabilirim. O ayrı bir konu. Yani bazı kartların derinliği çok anlamlıdır arkadaşlar. Şimdi burada akış gelecek sana ikizler burcu. Fikir, zikir, akıl, yetenek, vahiy deriz ya arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsediyor. Çok mesajcı rüyalar, haberci rüyalar da alabilirsin. Ve burada bazılarınızda eğer miraslık bir konu varsa, geçtiğimiz 10'lu vadelerdir, 9'lu vadelerdir, bir türlü halledemediğin bir miraslı konu varsa bununla ilgili bir çözüm arayışı çıkacak. Ve burada fırsatları göremediğin her konuyla ilgili artık tek tek fırsatları görebilme ve rahatlama enerjisine doğru geçiş yapıyor olacaksın. Bu enerjiler, bu rahatlık, genişleme, gösterme, ortaya çıkma enerjileri hayatına tezahür edecek. Ama sen seçersin, seçmezsin, tabii ki o sana kalmış bir şeydir.
Ben ve benim gibi arkadaşlarım, hani herkes olmasa da akışı yorumluyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bizim attığımız adımlar çok önemli. Düşüncemiz, aklımız, kalbimiz, bunlar çok önemlidir. Yani böyle fresh ve temiz enerjiler hayatına akacak dedi. Şimdi son kartları alalım ve yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Kılıç ası, yani burada o kadar güçlü bir başlangıç var ki pek çoğunuz için tanınmak, ünlenmek, ortaya çıkmak, kendini göstermek. Çok mesela hani ünlü biriyle de tanışabilirsin, anlatabiliyor muyum? Yani burada senin yükselmenle ilgili, güçlü bir noktaya gelmenle ilgili güzel bir enerjiden bahsediyor. Ve burada bir popülerleşmek var aslında sevgili İkizler Burcu. Bulunduğun alana göre ve içinde bulunduğun duruma göre al lütfen İkizler Burcu. Burada atıyorum işte oturduğun, ya iş hayatın, iş çevren. Tamam. Oturduğun yer, semt, mahallen, komşuların, siten hiç fark etmez. Burada özellikle sana karşı böyle bir düşmanlık yapanlar olduysa, seni çok başka göstermek isteyenler olduysa artık böyle o düşmanlarını dize getirmek var sevgili İkizler Burcu. Yani önünde diz çökecekler diyebilirim açıkçası. Çok büyük bir başarı, çok büyük bir projeye imza atmak, yani bir hani böyle bir kendini göstermek var ya. Gerçekten hani önünde diz çökebilirler sevgili İkizler Burcu. Burada artık hani zafer kazandım. O başarıyı ben elde ettim. Hakkımla kazandım ve onları da artık dize getirdim, şaşırttım, aptallaştırdım dediğim bir durum olabilir açıkçası. Senin tarafından akan enerji bu şekilde. Bir bakalım nedir diyelim arkadaşlar. Bakın hep başlangıç enerjisi arkadaşlar. Yeteneklerinle, potansiyelinle, hislerinle, sözünle, dilinle, ikna kabiliyetinle, dış görünüşünle de aynı şekilde güzel bir etkileme sürecine geçiş yapacaksın. Ve burada sanat, ilim, bilim konularıyla, satış konularını, bunlardan bahsetmiştim zaten ama bir ön plana çıkmak var arkadaşlar. Yani çok güzel bir başarıya imza atmak var, ortada olmak var. Tam da şimdi bu tilkileri de birazcık hani düşman olarak alırsak gerçekten de birilerini ve bir şeyleri önünde diz çöktürmek var İkizler Burcu. Burası çok güzel. Çok çok güzel geldi arkadaşlar. Yani burada bir iş görüşmesi yapacaksan ya da bir proje, bir sunum gibi konuların olacaksa orada hani bir kabul görmek, onaylanmak. Evet, artık biz seni kabul ediyoruz deme durumları söz konusu. Ama bakın bazı İkizler Burcu arkadaşımda şöyle bir durum var arkadaşlar. Elim kolum bağlı, ben buradan çıkamıyorum. Kaygı, kuruntu, endişe geçtiğimiz 9 yıldır, 10 yıldır, aydır, ay ve yıl olarak alın ve 8, 9 ve 10'lu vadeler öncesinde ay ve yıl olarak alın arkadaşlar. Bir türlü üstesinden gelemediğim bir konu. Yani sana gerçekten baskı oluşturan kişiler, bazılarınızda gerçekten hani bir türlü çözemediğim psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Panik atak, anksiyete olabilir. Elim kolum bağrı, buradan çıkamıyorum. Hani bu duygu durumlarıyla da bazı İkizler Burcu arkadaşlarım debelleşmek miydi hatırlamıyorum ama hani böyle bir mücadele ediyor olabilirsin. Ama burada bak sana hep fırsat. Bakın kupa dörtlüsünde de aynı şey. Hani diğer kartlar zaten çok güçlü de. Bak hep bir fırsat. Bazılarınız bunu göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada da ne çalışıyor biliyor musunuz? Burada da şu çalışıyor. Diyor ki bak, eğer sen bulunduğun yer, oturduğun yer, yani neyse bu çalıştığın alan, her şey İkizler Burcu. Sen ne yaparsan yap, orada gitmeyen bir şeyler varsa senin değişime gitmen gerekiyor. Değiştirmen gerekiyor, gitmen gerekiyor. Artık yeni başlangıçlar içerisinde olman gerekiyor diyor sevgili İkizler Burcu. Peki son bir kart daha alalım bakalım. Nedir diyelim. Ve Kılıç Kraliçesi. Tamam, burası çok güzel. Hani artık böyle para kralı. Ve burada seni para krallığına götürebilecek bir etkiden de bahsetti. Ortaya çıkmak, görünür olmak, sağlamlaşmak, çok daha olgunlaşmak, aklınla, dilinle, yeteneğinle, mantığınla ön plana çıkmak ve görünür olmayla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Şimdi arkadaşlar Emma'nın günlüğünden alalım. Bir de diğer desteden de sana kart çektireceğim İkizler Burcu. Yorum kısmına şunu yazabilirsin. Yıldızım parlıyor ve görünür olmaktan korkmuyorum yazabilirsin mesela. Bu çok güzel olabilir. Ya da kendi olumlamanı kendin yazabilirsin İkizler Burcu. Mavi yeşil kalp koyabilirsin. Güneş emojisi koyabilirsin. Ya da yıldızlar koyabilirsin mesela. Duyguları gizlemek, gizlediğin duygular varsa bunlarla da yüzleşmen gereken bir süreç olacak ki burada sana karşı özellikle toprak ve hava grubundan duygularını gizleyen kişiler olabilir ya da kişi olabilir.
Kalp kırıklığı ve incinme diyor sevgili ikizler burcu. Ya burada nasıl bir şey biliyor musun? Hani birilerine ya da bir şeylere karşı kalbin kırılmış ama onu üstünü örtmeye çalışıyorsun. Gizlemeye çalışıyorsun ikizler burcu. Sanki çok daha güçlüymüş gibi gözükmeye çalışıyorsun. Ve korkular zaten burada asa dokuzlusu da odur. Hani hep bir tedirgin olmaktır. Hani yeni başlangıç yapacağım ama korkuyorum. Bunu yapacağım ama korkuyorum. Bunu söyleyeceğim ama korkuyorum. Korkulara yer yok diyor aslında senin için. Yani bu korkular seni daha çok hapsediyor bak. Ortası çok, yani burası çok güzel. Çok güzel destek altındasın. Akış çok güzel. Ama seni hapseden şey korkuların. Ve intikam. Gizliden gizliye birilerinden intikam almak isteyebilirsin ve hatta manipüle etmek isteyebilirsin. Bu enerjilere düşmemeye dikkat et. Hani bu enerjilerle de birazcık mücadele edebilirsin. Manipüle ve narsizm ki zaten bu tarz insanlarla, mesela bu kişiler hava grubu olabilir senin gibi. Kova, terazi, ikizler kişileriyle, su grubu kişileriyle, yani bu kişiler birazcık seni manipüle ediyor olabilir. Bu 9 günlük süre içerisinde de bu kişilerle birazcık mücadele edecek olabilirsin. Burada seni başarıya koşturan durumlar neyse, fırsatlar neyse, yönünü, enerjini, bakışını, aklını, kalbini, fikrini o tarafa yönlendirmen gerekiyor ikizler burcu. Yani burada bakın bir de basiretsizlik. Yani bakın tılsım beşlisi, kılıç sekizisi, asa dokuzlusu. Bas hani bir şey ya yapacağım ama basiretin bağlandı. Fırsat geldi göremedim, basiretin bağlandı. Yani bu enerjilere yenik düşme diyor sana. Bakalım diğer son bir kart alalım. Ve kaderin müdahalesi. Yani zaten sen istesen de istemesen de hayatında değişimler olacak. Sükunete ve sessizliğe, dinlenmeye ihtiyacın var. Yalnız kalma ihtiyacı. Beni bir bırakın da ben bir yalnız kalayım dediğim bir durum var. Ve reddetme. Arkadaşlar bakın kupa dörtlüsünde de sana gelen fırsatı görmüyorsun. Kılıç sekizlisinde de bak başına bir talih kuşu konuyor. Konmak üzere konacak, görmüyorsun. Her şey bir işarettir arkadaşlar. Gördüğün, duyduğun pek çok şey. Yani bu 9 günlük süre içerisinde de bu akış hayatına tezahür edebilir. Ve reddetme, yani bir fikir geliyor reddediyorsun, proje geliyor reddediyorsun ya da karşına bir işaret çıkıyor reddediyorsun gibi. Bu enerjilere karşı dikkat et ve harekete geçme. Yani harekete geçme enerjisini daha çok aktif bir şekilde çalıştırman çok önemli olacak senin için dedi. Ama ne olursa olsun hani gerçekten birazcık duygusal olabileceğin bir 9 günlük süreçte olacak. Zaten tarot kartında çıkan akışla Emma'nın günlüğünde çıkan akış da aynı arkadaşlar. Peki şimdi güzel bir şekilde odaklan sevgili ikizler burcu ve kartını çekmeni istiyorum. Bakalım senin için ana enerji nedir diyelim. İlk kartımı koydum. İkinci kartım. Son kez karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım mı? Şöyle aradan alalım. Şunu aktım. Şimdi 1, 2, 3 kartını seç. İlk kartı seçenler. Gidiş planı. İlk kartı seçenlerde seyahatler, yolculuklar gündeme gelebilir ya da taşınma, yer değiştirme gibi, ofis değiştirmek de olabilir. Bu konular gündeminde olabilir. Bunlarla ilgili planlar yapabilirsin. Çok şaşıracağım bir gelişme var dedi. İkinci kartı seçenler için bu kartların üzerine ek kart alacağım arkadaşlar. Neymiş bakalım. Üçüncü kartı seçenler durgun ve dalgınsın diyor. Acilen toparlanman lazım. Zaten burada akan enerjiler de bu şekildeydi. Demek ki en çok üçüncü kartı seçenlerin enerjisi burada akmış. Zaten eşit arkadaşlar yani. Şimdi bu kartların üzerine birer tane daha kart alalım bakalım. Gidiş planı ile ilgili alalım. Ne ile ilgili diyelim. Evet, burada sana bir haber gelecek ve bununla ilgili bir haber veya bir işaret gelecek. Bunun doğrultusunda özellikle hava grubu kişilerinden, ama hani şöyle, etrafında bir tane terazi yok. Terazi vardır düşmanındır, terazi vardır dostundur. Özellikle hava grubu ama mantıklı olan kişileri diyelim, yani aklı başında olan tarafları. Bu kişiden gelecek olan bir haberle ilgili ya da sana gelecek olan bir haberle ilgili hani bir gidiş planı. Evet, artık yapabilirim ve gidebilirim gibi bir durum olacak. İkinci kartı seçenler, şaşıracağım bir gelişme var, kalpten gelen adımlar. Görür görmez birine aşık olabilirsin ya da hiç ummadığın birinden aşk teklifi gelebilir. Üçüncü kartı seçenler için güvenilir ilişkiler diyor. Durgun ve dalgınsın. Burada ilişkilerinle ilgili ayıklaman gereken bir süreç olacak ve toprak prensi. Evet, burada güven ve tema çok önemli. Bunlarla ilgili bir ayrım gerçekleştireceksin ve toprak gruplarından bununla ilgili de bir destek gelebilir. Destek derken arkadaşlar hani böyle çok binde bir de olsa bazı arkadaşlarımız çok yanlış dinliyor olabilir. Her videoda açıklama yapılmasına rağmen.
Şimdi destek derken bu bir söz de olabilir, bir teklif de olabilir. Herkesin kendi bireysel durumuna göredir. Çünkü bu genel akıştır arkadaşlar. Kimi dinlerseniz dinleyin. Özellikle iyi enerjilerde okuyan arkadaşlarım. Yani böyle zırt pırt danışmanlığa gelin deyip hani insan hani anlatabiliyor muyum? Kötü niyetli okuyanları söylemiyorum. İyi niyetli okuyan arkadaşlarım için söylüyorum. Yani bir teklif de olabilir, bir haber de olabilir. Hani böyle şey gibi değil. Biri sana çuvalla para getirecek. Hadi gel hayatın değişti. Böyle bir şey değil tabii ki yani. Burada çok daha sağlamlıkla ilgili. İşte alacağın bir teklif, duyacağın bir haber kişi vasıtasıyla da olabilir. Başka etkenler vasıtasıyla da olabilir. Yeni biriyle de tanışabilirsin. Yani bir söz, bir haber. Yani herkese bireysel olarak farklı gözler. Çünkü bu genel yorum yani. Böyle bir etki var. İkizler Burcu. Peki akışım bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.